Maalesef Almanya'dan İstanbul'a ana vatanımız diyerek Türkiye'ye tatile gelen bu 4 kişilik ailenin son ferdi, babaları da az önce Servet Böcek, babaları da az önce hayatını kaybetti. Hastanede, yoğun bakımda, entübe durumda 4 gündür hayata tutunmaya çalıştığı hastanede maalesef babalarını da kaybettik arkadaşlar. Acımız çok büyük. Türkiye'ye, ana vatanımızı gidip görelim. Anamızın, babamızın topraklarını gidelim, çocuklarımız, küçük çocuklarımız da tanısınlar vatanlarını diyerek Türkiye'ye tatile gelen, ailece tatile gelen gurbetçi aile Hamburg'dan kalkıp İstanbul'a gelen gurbetçi ailenin hiçbir ferdi kalmadı. Hepsi hayata veda etti. Hepsi yaşamlarını kaybetti maalesef. Hayata tutunmaya çalışan son insanları, son fertleri, babalarını da biraz önce Ok Meydanı'nda tedavi görmekte olduğu hastanede ne yazık ki kaybettik dostlar. Gurbetçi aileden hiç kimse hayatta kalamadı. Bu bizim büyük bir ayıbımız aslında. Vatandaşlarımızı, buraya tatile gelen vatandaşlarımızı ne yazık ki ne yazık ki koruyamadık. Gıda zehirlenmesi mi oldular yoksa otelde böcek ilaçlamasına mı kurban gittiler yoksa otelde kazan dairesinde şofbenden gaz mı sızdı? İçtikleri damacana sudan mı zehirlendiler? Yedikleri kumpirden mi zehirlendiler? Midyeden mi zehirlendiler? Şu mu oldu, bu mu oldu derken bütün aile yok oldu değerli dostlar. Hiçbirisi hayatta kalmadı. Öyle bir zehirlenmişler artık ne başlarına ne geldiyse, nasıl bir dram, nasıl bir trajedi geldiyse başlarına hiçbiri hayata tutunamadı. Önce çocuklar 3 yaşında ve 6 yaşında çocuklar, ailenin çocukları hayata gözlerini yumdu. Ne kadar acı. Anne babanın gözleri önünde 2 yavru bu hayattan silindi gitti. Uyurlarken fenalaştılar. Biri uykuda öldü zaten. 6 yaşındaki evlatları uykuda öldü zaten. Kadir Muhammed Böcek. Masal ise ertesi sabah eee, yarı baygın şekilde hastaneye kaldırıldı. 3 yaşındaki Masal da hastanede hayatını kaybetti ve ardından 27 yaşındaki anneleri Çiğdem Hanım bir gün sonra o vefat etti hastanede ve bugün de annesinin vefatından, karısının vefatından 2 gün sonra da bugün de Servet Bey 36 yaşında pırıl pırıl bir aileyi kaybettik. Yıllar önce Almanya'ya çalışmaya giden ve orada evlenip çoluk çocuğa kavuşan insanlar tekrar kesin dönüş yapmayı düşünüyorlardı Türkiye'ye. Eee, Afyonkarahisar'da memleketlerinde Bolvadin ilçesinde evlerini de hazırlamışlardı kesin dönüş için. Bu yaz Türkiye'ye geldiklerinde tatil için evlerini de tadilat yaptırmışlardı, dekore ettirmişlerdi ve kesin dönüş yapmayı düşünüyorlardı. Ancak kısmet olmadı. Hayalleri vardı ama hayallerini hiçbirini gerçekleştiremediler. Pırıl pırıl insanlar, dünya güzeli çocuklar, annelerinin yanında, babalarının yanında İstanbul'u gezerken ilk günlerde ne kadar mutluydular. Mısır Çarşısı'nda fotoğraflarını gördünüz mü? Sultanahmet'te, İstanbul'un çeşitli yerlerinde gezip fotoğraflar çektirdiler. En son Ortaköy'e gittiler. İddialara göre Ortaköy'de yedikleri yemeklerden zehirlenmişlerdi. Ancak yapılan ön otopsilerde zehirlenmedikleri, yemeklerin masum olduğu, gıdadan zehirlenmedikleri anlaşıldı ve savcı polise cinayet soruşturması talimatı verdi. Ancak cinayet soruşturması da henüz daha bir sonuca varamadı, neticelenemedi. Kaldıkları otelde zehirlendikleri bir şekilde ileri sürülüyor ve o yüzden otel de mühürlendi. Toplam 13 kişi gözaltında, 4'ü biraz önce savcılığa çıkarıldı. Savcılıktan mahkemeye sevk edildi. Büyük bir ihtimalle bu 4 kişi tutuklanacak. Eğer bu
Bu 4 kişi tutuklanırsa geriye kalan kişilerin de polis soruşturması ve savcılık soruşturmaları yarın tamamlanır. Onlar da mahkemeye çıkarılırlar yarın, diğer gözaltılar ve onlar içinden de, önemli sayıda bir tutuklama yine gerçekleşir. Yine gerçekleşir. En azından bu ölümlere ne tür bir, zehirlenmenin, ne tür bir etkinin neden olduğu, sebep olduğu anlaşılıncaya kadar, bu gözaltındaki kişiler şu anda potansiyel suçlu kabul ediliyorlar. Çünkü ölenlerin neden dolayı öldükleri, bu ailenin neden yok oldukları bilinmiyor arkadaşlar. Bilinmiyor, bilinmiyor ve bunun ortaya çıkması için de çalışmalar devam ediyor. Otelde yapılan ilaçlama söz konusu, haşerelere karşı bir ilaçlama söz konusu. Bu ailenin kaldığı odanın, altındaki odada, alt katındaki odada bir ilaçlama yapılmış ama bu ilaçlamanın da tarım ilacı olarak yapıldığı, yani kaçak ilaç kullanıldığı, insanların, bulunduğu ortamlarda kullanılması gereken ilaçların değil, haşere ilaçların değil, doğada, tarımda kullanılan ağır zehir içeren ilaçların kullanıldığı, ucuz olsun diye, maliyeti düşük olsun diye bu ilaçların kullanıldığı ileri sürülüyor. Kocaeli'nden bir firma davet edilmiş ve ona yaptırılmış bu işler. O firmanın da yetkinlik belgesi yokmuş çalışanlarının. Bu da ayrı bir, konu zaten ve bu yüzden, eee bu ilaçlamayla bu insanların alt kattaki odadan sızan ilaçların, kapı aralarından, duvar kenarlarından, merdiven altından sızan ilaçların, eee, üst odada kalan bu ailenin fertlerini zehirlediği, her biri zehri çok ağır şekilde solumuş ya da içlerine almışlar, bütün organları etkilenmiş her bir ferdin, hiçbiri hayata tutunamadı. Hiçbiri hayata tutunamadı. Baba Servet Bey'den ümitliydi biraz doktorlar. Durumunda çok çok ağır, eee, kısmını atlattığı söyleniyordu. Entübeydi ama hayata tutunacak gibiydi deniliyordu. Oysaki ilk hastaneye kaldırıldığında baba da çok ağır bir şekilde, ağır bir tabloyla, doktorların karşısında, baygın bir şekilde duruyormuş ve 3 kere kalbi durmuş, 3 kere müdahale edilip kalbi çalıştırılmış. Sonra durumu düzeldi diyordu doktorlar. Daha iyiye gidiyor. İnşallah bu kurtulacak, bu atlatacak diyorlardı. Fakat bugün akşama doğru ağırlaştı aniden ve birdenbire kalbi durdu, hayatını kaybetti. Doktorlar yaşama döndürmek için çok mücadele ettiler. Kendisine gerekli bütün müdahaleleri yaptılar kalbini çalıştırmak için. Ama Servet Bey ne yazık ki hayata döndürülemedi ve o da 3 gün önce kaybettiği 2 yavrusunun ve 2 gün önce kaybettiği eşinin yanına gitti. Maalesef hayata gözlerini yumdu. Maalesef onu da kaybettik arkadaşlar. Bu kadar ağır bir dramı son zamanlarda yaşamadık diyeceğim ama şöyle bir hatırlıyorum, geriye dönüp bakıyorum ki neyi yaşamadık ya? Biz ulus olarak, biz ülke olarak neyi yaşamadık Allah aşkına? Dramdan başımızı kaldırabiliyor muyuz ya? Depremi atlatıyoruz, yangınlar, orman yangınları. Onu atlatıyoruz, sel felaketi. O gidiyor, helikopter, uçak düşüyor. O gidiyor işte bu gurbetçi ailenin başına gelenler. Bu gurbetçi ailenin başına gelenler öyle ciğerlerimizi yaktı ki arkadaşlar. Öyle ciğerlerimizi yaktı ki. Sanki deprem olmuş da İstanbul kafamıza yıkılmış gibi İstanbul'da yaşayan bizler ya. Ya nasıl olur böyle bir İstanbul gibi dünyanın merkezi dediğimiz, dünyanın en büyük hava yoluna sahibiz ve bu hava yoluyla her gün bu, şehre dünyanın her yerinden binlerce turist geliyor. Bu turistleri biz böyle mi ağırlayacağız arkadaşlar? Böyle mi ağırlıyoruz? Böyle mi otellerde yatırıyoruz? Böyle mi restoranlarda yemek yediriyoruz ya? Yani böyle mi biz hizmet veriyoruz, turistik hizmet veriyoruz ya? Bu mudur yani Türkiye'nin, batıya açılan modern penceresi bu oteller midir, bu restoranlar mıdır, bu gıda mıdır?
Hemen aklımıza ne geldi? Ortaköy'de kumpir yemişler. Tamam, kumpir zehirlidir, ölürler. O zaman o kumpiri niye sattırıyorsunuz? O midyeleri niye sattırıyorsunuz? Ölümler ondandır. Tamam, kumpir yediler, midye yediler, ondan öldüler diye. Tamam, hemen şeyi kestik, cezayı kestik. Ve o gündür bugündür Ortaköy'de bütün restoranlar, bütün kumpirciler, bütün midyeciler bomboş. Hiçbiri bir iş yapmıyor. Madem bu gıdalarda böyle potansiyel bir zehirleme durumu var, kapatın bütün restoranları ya. Adamlar bir kere ölsün ya. Bir kere kurtulsun adamlar ya. Madem denetleyemiyorsunuz, denetleyemediğiniz için böyle düşünüyorsunuz. Böyle düşünüyoruz. Çünkü bizim belediyelerimiz restoranları gerektiği gibi denetlemez. Bizim belediyelerimiz gidip hakkıyla cezasını kesmez. Çünkü bizim belediyelerimizde dümenler de dönebilir. Gidip denilen yerler denetlenmemiştir aslında. Halkımızın inancı yok çünkü. İnancı yok. İnancı yok. Peşinen bizde kumpirciler, midyeciler zehir saçıyor. Peşinen böyle hükmediyoruz. O zaman kapatın kardeşim. Kapatın. Bu bilmem kaçıncı sınıf otelleri kapatın denetleyemiyorsanız. Kapatın bu belediye ruhsatlı otelleri. İnsanlar orada yatıp kalkıp ölüme gitmesin. İlaçlama yapılıyor otelin içinde. Kimsenin haberi yok. İlaçlama da tarım ilacı. Tarım ilacı yapılıyor. Hiçbir korkuları yok bu ilaçlamayı yapan firmanın, elemanların, otel sahibinin. Otel sahibi bir de gider yapıyor muhabirlerle konuşurken. Biz tertemiziz, bizde bir şey yok. Adam meğer iki sabıkası varmış adamın. İki sabıkası varmış GPT'sinde. Birisi yaralama, birisi bilmem neden dolayı. Yani yazık ya. Yazık bu ölen giden insanlar. Biz şimdi bu ölen insanlara borçluyuz arkadaşlar. Özür borcu falan değil. Özür dilemekle 83 milyon mu bizim nüfusumuz? 83 milyonumuzun her biri bu ölen 4 kişilik aileye borçluyuz arkadaşlar. Birer hayat borçluyuz. Hayat. Birer yaşam borçluyuz. Hadi ödeyin, nasıl ödeyeceksiniz? Geri getirin o ölenleri. Nasıl geri getir? 3 yaşındaki kızı geri getirin. 3 yaşındaki o kıza borcunuzu ödeyin bakayım. Bu otelleri denetlemeyenler, görevi olup da bu otelleri denetlemeyenler, görevi olup da bu lokantaları, restoranları, bu kafeleri denetlemeyenler. En başta siz borçlusunuz bu ölen 4 kişiye. 4 kişilik masumlar ailesine en başta siz borçlusunuz. Birer hayat borçlusunuz. Özürü geçtim. Maddi ve manevi sonsuz borcunuz var bu insanlara. Sonsuz tazminat borcunuz var. Ödeyin bakayım, nasıl ödeyeceksiniz? Ödeyin. Onların iki eli yakanızdan ayrılmayacak. Bu otelleri denetlemeyenler, bu restoranları denetlemeyenler, görevlerini yapmayanlar, bu insanların böyle bir böcek gibi, soyadları da böcek, ne kötü bir tesadüf, ne kötü bir tesadüf. Gelip de burada 5. sınıf otel odalarında böyle yok olup gitmelerine sebep biraz da sizler sebepsiniz. İşinizi tam anlamıyla yapamadığınız için. Tıpkı Kartalkaya'daki otel felaketindeki sorumlu sorumsuzlar gibisiniz. Eğer siz işinizi doğru dürüst yapsaydınız, bu otelde o şekilde bir böcek ilaçlaması yapmaya kimse cesaret edemezdi. Ya bizim burada tarım ilacı kullanacağımız anlaşılır, denetleme yapılır, gelirler, kokusundan anlarlar. Laboratuvara götürürler, burada bir şikayet olursa ilaçlarını alırlar, denetlerler. Bizim burada ucuz olsun diye insanı öldüren ilaç kullandığımız anlaşılır. Biz böyle bir şeye tevessül etmeyelim. 1.000 lira, 2.000 lira daha az harcamak için burada insanların hayatını tehlikeye atmayalım diye korkarlardı, düşünürlerdi. Ve sizler yasa yapanlar, sayın milletvekilleri, cezaları daha da ağırlaştırın lütfen. Türk Ceza Kanunu'ndaki maddeleri bozuk gıda satanlar, insanların hayatına bu şekilde kastedenler, böcek ilaçlamasında insanlara hayvan gibi, tarım ilaçları gibi, hayvanlarda kullanılan ilaçlar gibi zehirleri kullananlara en ağır şekilde ceza verilmesini sağlasaydınız bu insanlar korkardı. Korkardı bu insanlar bunu yapmaya. Ya ben burada birisinin canını yakarsam 25 sene hapis yatarım ve bunun indirimi de yok diye düşünürse insan,
Öbür türlü ya aman cezası bunun 2 sene. 2 seneden az oldu mu yatarı da yok zaten diye çıkar. Adam istediği gibi davranır. Yasalarımız da yetersiz, cezalarımız da yetersiz maalesef. Maalesef yazık oldu bu insanlara. Babalarını da kaybettiler. Babalarını da kaybettiler. 4 kişi, 4 masum insan öldü. Bir aileyi yok ettik. Hani kara delik vardır ya uzayda. İstanbul sanki kara delik. Bu ailede geldi, bu kara deliğin içine girdi, yok oldu gitti. Anladınız mı? Yazıklar olsun bize. Hepimize yazıklar olsun. Şu aileyi koruyamadık. Ne güzel gezeceklerdi vatanlarında, İstanbullarında, Mısır çarşısında 4 kişi ne güzel geziyorlardı. En küçüklerini bebek arabasına koymuşlar. 3 yaşındaki o kardeşlerin yavrularını, yanlarında 6 yaşında erkek evlatları, anne babaları ne güzel geziyorlardı. Sonra gittiler Sultanahmet'te gezdiler. Sonra Ortaköy'e gittiler. Ondan sonra iş çığırından çıktı zaten. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Günah. Bak Sedat diyor ki, Sedat Rüzgar, memleketimiz diye çıkıp geliyoruz, yazık günah değil mi arkadaş? 3-5 gün dinlenme niyetiyle gelen insanlar gül gibi hale yok oldu. Gelmeyelim mi memleketimize diyor. Koruyamıyorlar kardeşim. Sedat, maalesef koruyamıyoruz kardeşim sizi. Koruyamıyoruz. Gel benim misafirim ol, ben seni koruyabildiğim gibi korurum ama otellere gittiğiniz zaman ne olduğunun hiçbir garantisi yok kardeşim. Yok. 5 yıldızlı otele de gitsen garantisi yok kardeşim bu ülkede. Maalesef yok. Gördük işte. Bolu'da, Kartalkaya'da gördük. Türkiye'nin en güzel kar oteli diyorlar. Kayak merkezi diyorlar. Gördük insanları. Türkiye'nin İsviçre'si diyorlardı. Yok kardeşim. Maalesef sizler gurbetten, Sedat'cığım, sizler gurbetten orada kazandıklarınızı sırtınızdaki terle, elinizdeki nasırla çalışarak kazandığınız paralardan biriktiriyorsunuz. Gidip ana vatanımda ailece tatil yapalım diye. Geliyorsunuz, burada başınıza böyle bir olay geliyor ya. Ya biz size ne yapsak, nasıl affettirsek kendimizi ya? Nasıl affettirsek kendimizi ya? Bu adamları biz getiriyoruz ya. Bu adamlar, bu belediyelerdeki insanlar, bu belediyelerde hizmet veren insanları biz seçiyoruz, biz getiriyoruz. Adamlar işlerini yapsalar böyle olur muydu ya? Bu görevliler doktora gidiyorlar, hastaneye, ben ölmek üzereyim, bayıldım, benim çoluğum çocuğum ölmek üzere diye gidiyorlar Bezmi Alem Hastanesi'ne. Bezmi Alem Hastanesi çocuklara ilaç bile yazmıyor ya. Çocuklara bakmıyor bile ya. Çocukları geri gönderiyor. Anneyle babaya da birer serum takıyor, gönderiyor. Kandan numune alsanıza. Akciğer filmi çeksenize. Ben doktor muyum? Ben söylüyorum bunları. Kanlarından örnek alsanıza, baksanıza kanda zehirlenme var mı? Kanda CPR'si düşmüş mü, düşmemiş mi? Oksijenlenme ne durumda, baksanıza. Niye çocuklara hiçbir şeylerine bakmadan gönderiyorsunuz? Ya neremiz düzgün Allah aşkına ya? Neremiz düzgün ya? Öbür hastaneye gidiyorlar çocuklarla. Çocuklara birer probiyotik yazıyorlar. Probiyotik. Probiyotik yazıyorlar çocuklara. Probiyotik yazıyorlar. Bağırsak düzenleyici. Çocuklara yazdıkları birer probiyotik. Çocuklara oksijen versenize. Çocuklara acil tedavi prosedürünü uygulasanıza. Nerede öyle doktorlar ya? Ya bunlar nasıl doktor ya? Bunlar nasıl yemin etmişler ya? Yazıklar olsun ya. Yazıklar olsun. Ondan sonra bir tek babaları kalınca bütün Türk halkı, ondan sonra bütün devlet erkanı, hükümet, Sağlık Bakanlığı konunun üzerine eğildi. Bu sefer hastane adamı yaşatmak için ellerinden gelenin fazlasını yaptılar. Ellerinden gelenin fazlasını yaptılar. Sağlık Bakanlığı, bütün feveran her yerden harekete geçtiler. Sağlık Bakanı bizzat kendisi ilgileniyor. Sağlık Bakanı. Ama ne oldu? Ne oldu? Yaşatamadık, kurtaramadık adamı. Geçti. Bu babaya ilk 2 gün gerekli ihtimam gösterilseydi, gidilen hastanelerde, otele geri göndermeselerdi babayı, anneyi, çocukları, hepsi yaşardı belki de. Almanya'yı beğenmiyoruz. Almanya'da olsaydı bunlar ölmezdi. Ölmezdi bu aile, Almanya'da başlarına bu gelseydi. Güvendiler, geldiler ana vatanlarına, 4'ü de mezara girdi. Almanya'da böyle bir şey olmaz zaten. Almanya'da bu şekilde hastaneye gitseydi bu aile hayattaydı şimdi. Hiçbir hastane bunları bu şekilde geri göndermezdi. O çocukları, o evlatları, annelerini. Otele geri gönderdiler onları. Yazıklar olsun. Kusura bakmayın. Kusura bakmayın.
Sizleri seviyorum. Sesimi yükselttim ama çok içim gitti. İçim kan ağlıyor. Kusura bakmayın. Sizleri seviyorum. Kusura bakmayın. Görüşmek üzere. Allah rahmet eylesin. Yakınlarına sabır diliyorum. Başımız sağ olsun. Allah rahmet eylesin.